Nur Birel'le Sen İstersen özeldesiniz sevgili seyircilerimiz. Hep diyorum ya, Türkiye'nin en kıymetli hekimlerini bu programda sizlerle buluşturmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü biliyorum ki hepinizin sağlıkla ilgili kafasına takılan soru işaretleri var. Onları canlı yayınımızda gidermek istiyorum. Bugün özellikle Ahmet Hocam'la beraber, hoş geldiniz Ahmet Hocam. Biliyorsunuz ben kendisine diyorum ki Türkiye'yi ağrılardan kurtaran doktor, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Bugün özellikle diz ağrısı çekenler, bel ağrısı çekenler, boyun ağrısı çekenler ekran başındaysa şöyle öncelikle sosyal medya hesabımızdan bize sorularınızı gönderin. Canlı yayında hocam tek tek ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Dizlerle başlayalım mı hocam? Olur. Gerçekten diz ağrısı çok önemli. Eğer dizimiz ağrıyorsa hemen doktora gitmek yerine bazı önlemler alıyoruz ama tabii şunu bilmiyoruz. Her diz ağrısı yürüdükçe artıyorsa, her diz ağrısı ses çıkarak, mesela takur tukur sesler geliyor ya bazen dizden, ağrı yapıyorsa bir anlam taşır. Bir tamir gerektiriyor. Bunu vurgulamak lazım aslında. Biz geçiştiriyoruz genelde. Son dönemde gidiyoruz doktora falan ama iş işten geçmiş oluyor. Ya da gitmiyoruz, çoğunlukla. ağrı kesiciler alıyoruz. Evet, aynen. Diz ağrısında en çok yapılan hatalar neler hocam? En çok yapılan hata şu var. Önemsememek, doktora gitmemek. Doktora gittiğinde de hani doktor seçimini iyi yapmamak veya bizlerin hatası, doktorların hatası da var. En iyi yöntem yerine daha basit yöntemlerle tedavi etmeye çalışmak tabii başarıyı azaltıyor maalesef. Yani hasta bize geldiğinde evre 3, evre 4'lere gelmiş oluyor. O yüzden evre 1-2'de yakalasak çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiniz şeylerde evre 3-4'te hele daha da uğraşıyorsunuz hakikaten. Şimdi çünkü dizle tedavi şansı ilgili azalıyor. Gelen bütün soruları sevgili seyircilerimiz hocamla paylaşacağım. Bel ve boyun fıtığıyla da ilgili lütfen bakın, Star ekranındasınız. Ailenizin doktoru burada. Ne sormak istiyorsanız İnşallah, canlı tabii. yayında doçent doktor Ahmet İnanır'a sosyal medya hesabımızı da hemen burada görüyorsunuz. Lütfen bize yazın, tek tek hocamla sorularınızı paylaşacağım. Şimdi diz ağrısında bir şişlik olması, bir ödem olması, dizin birdenbire boşalıyor hissi olması ameliyatlık bir duruma götürür mü bizi? Şöyle, şişlik olması bir kere ameliyatlık bir duruma götürmez. Orada ödem olabiliyor dizin içinde, şişer, ağrıtır ve hareket ettirmez. Çok hastada var şu an ödem maalesef. Veya Baker kisti, dizin arkasında kist olur, balon gibi şişer. Onun içindeki sıvıyı almak lazım. Kurutucu işlemleri de yapmak lazım. Ve bunu ultrasonla mutlaka yapmalı. Çünkü normalde biz röntgende o suyu falan görmüyoruz. Ama dizde boşalmanın bir nedeni, en önemli nedeni çapraz bağ kopması. En çok ön çapraz bağ kopuyor veya menisküsün ciddi yırtıklarında da kayma hissi, boşalma hissi verebilir insana. Evet. Az önce sevgili yönetmenim getirmişti. Oğuz, bir daha ekrana getirebilir miyiz diz evrelerini? Bakın, diz evreleri çok önemli. Yani dizin aslında hani sorun çıkarttığı evrelerde her evre ameliyatlık değil. Değil tabii. Şimdi biz bugün özellikle ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hocam bize biraz anlatır mısınız? 1. evre, 2. evre, 3. evre ve 4. evre. Hangi belirtilerle ortaya çıkar? Aslında şöyle, ben elimle göstereyim daha şey. Şöyle dizin normalde bir aralığı var. Şöyle. Bu gittikçe, kullandıkça yaşla beraber aradaki kıkırdak ortadan kalktığı için gittikçe kayboluyor. En büyük etken nedir hocam bunda? En büyük etken inanın kilo Nur Hanım. Genetik ve kilo en çok. Veya ayakta ağır işler yapmak. Bu da şey. O yüzden kendimizi korumalı, mutlak surette ağrı olduğunda bir arıza var demektir. Bu arızanın giderilmesi için mutlaka ehil bir hocaya başvurmalarını öneririm cidden. Evet, rahmetli Fevzi Özgünür hocamız Ay, hep derdi kilo hocam. demişken, Sizinle de ortak dostumuz. Allah evet, rahmet eylesin gerçekten. Aman ne yapın edin, kilodan uzak durun derdi. Yani benim hocamın da oğluydu. Allah rahmet eylesin. 2. vefat yıl dönümü. Evet. Allah'tan rahmet diliyorum Amin. kendisine. Çok iyi bir insandı. Çok iyi sevdiğimiz bir insandı gerçekten. Allah rahmet Kilodan eylesin. uzak durmak için tabii çeşitli yöntemler deniyoruz. İşte Evet. spor yapılıyor, diyetler uygulanıyor. Ama şunu bilmek gerekiyor ki dizde ağrı varsa mutlaka bir doktora gidilmesi Kesin. gerekiyor. Peki gitmemiz gereken branş hangisi? Öncelikli olarak fizik tedaviye gitmelerini öneriyorum. Çünkü ameliyatsız yöntemleri fizik tedavici arkadaşlarımız daha iyi yapıyor. Veya daha vakıf. Veya ortopedi. 2 seçenek var. Ya fizik tedavi ya ortopedi. Orada da hani dizle çok ilgilenenlerini seçelim.
Ortopedistlerin de bir kısmı kalçayla ilgileniyor, bir kısmı omuzla, bir kısmı elle ilgileniyor, el cerrahları var. Ama bizde de öyle. En çok dizle ilgilenen hocaları seçersek basit bir yöntem yerine daha iyi bir yöntemi, PRP yerine kök hücreyi, kök hücrenin yanında ek olarak sadece kök hücre yapıp bırakmamayı, mutlaka ek kombine işlemleri mutlaka yapmak şart. Peki bu tabii şimdi kombine işlemler derken hocam ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsediyorsunuz. Ama sorulardan da görüyorum. Halk arasında da bir inanış var. Yani sanki ameliyatsız bir şekilde tedavi olduğumuz zaman istediğimiz sonuca ulaşamıyormuşuz ve hastalık tekrar edecekmiş gibi düşünüyoruz. Tabii yani bizim mesela serebral palsi diye bir hastalığımız var. Çocuğun beyni ne kadar kanamışsa o kalan kısma göre bir etki elde edebilirsiniz. Burada da öyle. Dizin hasarı ne kadar büyükse ona göre ciddi bir etki elde etme şansınız var. Ama şu var, şimdi kafada şu oluyor. Eskiden hani insanlar şöyle düşünüyorlardı. Protez yapılıp kurtulurum veya bel fıtığından ameliyat yapılıp kurtulurum. Öyle olmuyor. Bazı insanlar hakikaten ızdırap çekmeye devam ediyor. Veya ağrıları geçmiyor. Doğru. Veya protezde de mesela ayağım ağır hocam. Mesela hızlı hareket edemiyorum, koşamıyorum veya boşluğa gelir gibi ayağımda bu hisleri hissediyorum diyen insanlar da var. Yani hep belirtiyoruz ya, ameliyattan biraz hepimiz bütün doktorlar olarak biraz kaçınmamız lazım. Çünkü bu hastalardan az da olsa bir kısmı ölüyor ve kimin öleceğini bilmiyoruz. Emboli atıyor, bir tarafı felç oluyor diz için, bir tarafı feda ediyorsunuz. Veya enfeksiyon gelişiyor. 4, 5, 6, 7 defa biz protezin enfeksiyondan dolayı değiştiğini görüyoruz. O yüzden yapabildiğimiz kadar iyisini yapalım. Derdimiz bu. Şimdi çok soru var. Ben istiyorum ki seyircilerimizin bütün sorularını tek tek canlı yayında yanıtlayalım. Lütfen diz ağrıları çekenler, dizinde problem yaşayanlar, doçent doktor Ahmet İnanır anlatıyor ameliyatsız tedavi yöntemlerini. Ahmet Bey hocam merdivenden çıkarken değil ama inerken dizlerimde o kadar şiddetli bir ağrı var ki bu kireçlenmeye mi işarettir, tedavi şekli nedir diye sormuş. Öncelikli olarak birinci düşündüğümüz inerken olan ağrı da menisküs yırtığıdır. Diz kapağı problemleri, kireçlenmeleri dizin alt kısmının kireçlenmelerinden biraz daha önce geliyor. Diz kapağı kireçlenmelerinde de hem merdiven inerken hem çıkarken ağrısı olur hastanın. Peki Ahsen Hanım'ın bir sorusu var. Diyor ki hocam dizimden sürekli kütleme ve çıtırtı sesi geliyor. Çok ağrım var ve bu kireçlenmenin başlangıcı olabilir mi? Ameliyatsız tedavi olmak istiyorum, mümkün mü diye sormuş. Şimdi fizyolojik şartlarda normalde de dizden ses gelen insanlar oluyor. Özellikle gençlerde olabiliyor. O nitrojen patlamaları olabiliyor veya dizin eklem yüzünün ayrılma sesleri olabiliyor. Bu çok dert değil ama şu var, eğer devamlı rahatsız edici durumdaysa bir MR çektirip veya önce bir muayene olup ultrasonla değerlendirip MR çektirmekte yarar var. Çünkü çıtırtıyı yapan kireçlenme türü şeyler de var. Dizin içindeki bazı lezyonlar da çıtırtı yapıyor. Fizyolojiktir, korkmayın demek doğru değil. Şimdi hem hocama yazabilirsiniz hem bana yazabilirsiniz. Sorunuz, derdiniz neyse canlı yayında sorularınızı yanıtlıyor doçent doktor Ahmet İnanır. Hem benim sosyal medya hesabımdan hem de hocamın sosyal medya hesabından bize yazabilirsiniz. Sevinç Hanım çok sevgilerini gönderiyor ve 50 yaşında dizinde ileri derecede bir kireçlenme var. Herkes ameliyat ol diyor ama ben açıkçası korkuyorum demiş. Siz yayınlarınızda bahsediyorsunuz, hidrojel tedavisinde araştırdım ama bu sefer de diyorlar ki onu yaptırırsan ameliyat şansını kaybedersin. Arada kaldım, ne yapmalıyım? Yani bunu söyleyen doktor arkadaşımız, hani bir doktora cahil demek doğru değil ama hakikaten cehalet. Çünkü hidrojel yapıldıktan sonra da diğer jeller yapıldıktan sonra da hastanın ameliyatına engel bir durum olmaz. Yani olan hastalar var çünkü. Başka doktor arkadaşlarımız hidrojel yapmış. Genelde ortopedistler hidrojeli yaptığında yarar görmüyorsa hastanın bir kısmı görmeyebilir. Ama ek radyo frekans yaparsınız, başka tedaviler yaparsınız yine kurtarabilirsiniz. Şimdi seyircim de anlasın, hidrojel tedavisini şu anda arkadaşlarım da ekrana veriyorlar. Nasıl bir tedavi yöntemi? Yani ameliyatsız nasıl tedavi ediliyor? Hocam bir izah eder misiniz, anlatır mısınız? Hangi şartlarda yapılıyor, nasıl yapılıyor? Hidrojel dediğimiz şey evre 3 yani ileri evre diz kireçlenmeleri evre 3 ve 4'te yapılan bir şey ve jel.
Bu poliakrilamide hidrojel diyoruz Şu anda biz. ekranda görüyorsunuz. Her şeye hidrojel diyen arkadaşlar çıktı ama hepsi hidrojel değil. Hidrojel bu. Ekrana bakarak anlatır mısınız hocam? Bakın dizin aralığı daralıyor. Oraya mavi gözüken ya orada boya katılmış mavi gözüken bir sıvı sıkılıyor. Bu jel. İki kemik arasında. İki kemik arasına ve orayı sıvıyor. Bir duvarı sıvar gibi ve sürtünmeyi azaltıyor. Kemik sürtünürken o jel gibi sürtünmeyi azaltıp ağrısını ciddi şekilde azaltıyor hastanın. Peki bu bahsettiğiniz mesela bu sıkılan sıvı insan vücudu için hani yabancı bir cisim ya, mesela şey olabilir mi? Alerjisi olanlara alerji yapar mı? Ya da diz arasına sıkılan bu sıvı başka bir yere kayar mı? Yan etkisi var mı? Başka bir yere kayma şansı yok. Biz dizin eklem kapsülünün içine veriyoruz. Yani fıçı gibi onun içine girip veriyoruz. Oradan çıkma şansı yok. Dizin suyunu çekerken de bazı fizik tedavici arkadaşlarımız da soruyorlarmış, ortopedist arkadaşlar periferde, yani bazı ilçelerde, illerde filan. Yani acaba hidrojeli geri çeker miyiz suyu çekerken? Hayır, hidrojeli çekemezsiniz. Hamur gibi iğnenin ucuna gelmez. O ancak artroskopla, büyük uçlu bir şeyle alınabilir dışarıya, ancak alınacaksa iğneye de gelmez ve oradan bir yere de gitmez. Sadece yabancı cisim olduğu için protezde olduğu gibi bazı insanlarda sıvı oluşturabilir, o kadar. Onu Peki da ameliyathane tedavi ortamında edersin. mı yapılıyor hocam bu? Muayenehane şartlarında yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız böyle. Ameliyathane şartlarına gerek yok. Çünkü ameliyathanelerde de ekstra bir enfeksiyon girerse o dizin içinde tedavi daha zorlaşıyor. Hastaya nasıl bir konfor sağlıyor peki hidrojel tedavisi? Hemen yapınca bizim hastalarımız hep öyle. Yapıyoruz, kaldırıyoruz, o etkiyi hemen hissediyorlar. Şimdi Esra Hanım'ın bir sorusu var. Nur Hanım, sabah kalktığımda dizlerim çok tutuk. Biraz da yürüdükten sonra açılıyor ama ben bu hidrojel tedavisini yaptırırsam hem ağrıdan hem bu tutukluktan kurtulur muyum diye soruyor. Şimdi tutukluk biz daha çok romatizmal şikayetlerde görüyoruz onu. Sıvı gece biraz birikir. Orada durağan olduğu için hareket imkanını sabahleyin vermez. Biraz böyle hani kıvamı yoğunlaşır, yoğuşur. Ondan sonra biraz yürüdükten sonra açılır. Ankilozan spondilitte de öyle. Burada da hastanın kendi diz ödemi olabilir. Diz ödemi de sabah tutukluğu yapabilir. Ama bunların tedavisi var, tedavi olsunlar. Aynı zamanda protez ameliyatı olan bir seyircimiz yazmış bize. Neriman Hanım, 2 yıl önce annem diz protezi oldu ama hala ağrıları dinmedi. Yani aslında buradan şunu da anlıyoruz. Ameliyat da bir hasta için Kesin çözüm değil. Tabii, değil mi? aynen tabii. Bir kısmında çözüm ama kesin çözüm değil. Ah canım, hem fiziksel olarak çok yıpranmış hem de psikolojik olarak. Şimdi diğer dizine ameliyat öneriyorlar ama biz tekrar aynı acıyı yaşamaktan korkuyoruz. Hocamın bahsettiği bu hidrojel tedavisi yaptırılabilir mi? Tabii yaptırılabilir. Diz röntgenini görmek lazım. Evre 3 veya 4 ise yapabiliriz. Evre 1-2 yapmıyoruz. Zaten kriter o. Evre 3-4 olması. Onların tedavisi için çıkarılmış zaten. Yani protezden önce son çıkış olarak bunu denemekte herkes için yarar var. Ama siz diyorsunuz ki daha bunu denemeden önce, yani hidrojel tedavisini denemeden önce, biraz önce arkadaşlarım ekrana getirdiler, yönetmenim ekrana getirdi, hani 4 evre var ya. Mesela 1. evreye gelmeden önce bile galiba hani 35 yaş sonrası, hatırlarsınız geçen programda sormuştum size. Şu anda da ekranda görüyorsunuz, bakın o evreleri. Diz bakımı yapılması gerekiyor. Nasıl cilt bakımı yaptırıyorsun, evine bakım yapıyorsun, değil mi hocam? Çok iyi tekrar söylediniz. Tekrarlayalım. Buna en iyi örnek benim. Bir ortopedist arkadaşım benden sonra o da yaptı. Çünkü mantıklı bir şey. Dizimiz evre 3-4'e o hasara gelmeden biz evre 1-2 iken tedbir alalım ve hep evre 1'de falan. Çünkü evre 1 olacak dizlerimiz. Yıpranıyor. O yüzden kök hücre, egzozom, matrix desteği şeklinde bunu da şöyle anlatıyoruz. Kök hücre evin tuğlası gibi, matrix desteği de harcı gibi. O kök hücrelerin tutunması için scaffold alan oluşturuyor. Bir yere yerleşecek. Topraklık ediyor ona o matrix desteği. O yüzden sadece PRP yapıp bırakmayalım lütfen. Arkadaşlarıma hakikaten lütfen rica ediyorum. Hastalara mutlaka en iyi kombinasyonu uygulamaya çalışalım. Şey de yapılıyor ya hocam, jel ve kortizonlu iğneler yapılıyor, radyo frekanslar yapılıyor. Tabii. Onlar gerçekten faydalı mı? Şimdi bir hastaya sadece diz ağrısından dolayı radyo frekans yapmak hiç doğru değil bir kere. Mutlaka diz içine desteği yapıp
Kök hücresine bilmem neyine işte hidrojelini yapıp hidrojelden yeterli yararı görmediğini düşünüyorsak, çünkü ekstra diz dışı ağrılar var. Diz içi sıvı artışı ağrıları var. İşte Baker kisti dediğimiz diz arkası veya başka kasların, tendonların veya bursit ağrıları var. Sadece dizin içinin ağrısı değil. Hasta onu verdiğimizde dizin dışının ağrısını da geçeceğini düşünüyor veya umuyor ama maalesef öyle değil. O dış ağrıları ve içte azalan ağrıları da ortadan kaldırmak için radyo frekans eklenebilir ama temeli sağlam koyup üstüne radyo frekans yapıyoruz biz. Şimdi her gün aslında bazı teknikler çıkıyor ya sevgili seyircilerimiz. Bizim de kafamızın karıştığı alanlar var. Mesela hidrojel tedavisinden bugüne kadar bahsediyorduk. Ameliyatsız tedavi yöntemlerinde çığır açan yepyeni bir gelişme. Hop bir başka yöntem çıktı. Kitosan yöntemi. Evet. O da ameliyatsız tedavi yöntemlerinin bir başkası. Hangisini öneriyorsunuz peki? Şimdi şöyle, kitosanda bir hani antiinflamatuar yön var. Böyle iyileştirmeye kayan bir yönü de var bunun. Ama evre 4'te hidrojel mi tercih edersiniz, kitosan mı derseniz hidrojel tercih ederim. Çünkü kıvamı daha yoğun. Bazı hastalarda kitosan da yapılabilir. Veya evre 1, evre 2'de, 3'te de kitosan yapılabilir. İyileştirme yönü olduğu için ama matrix dediğimiz şey kitozandan daha güçlü. Veya kitozan mı yapayım ben burada hastaya, evre 2 hasta veya evre 1, kitozan mı yapayım, kök hücre mi yapayım? Kök hücre yapalım önce, egzozom da yapalım. Matrix, kitozan desteği koyabiliriz ortaya ama burada kitozanı mı tercih edeyim iyileştirme yönü gücü olarak, matrix'i mi? Ben matrix'i tercih ederim. Evet. Yani şunu biliyoruz ki diz kireçlenmesinde, diz ağrılarında, ameliyatsız tedavi yöntemlerinde hidrojel, kitosan ve diğer tedavi yöntemleri doğru bir şekilde uygulandığında yüz güldürüyor. Aynen. Bunu kim uygulayacak? Tabii ki işinin ehli olan konunun uzmanı doktorlar. Şimdi Ahmet hocamın uzmanlık alanı zaten diz, bel ve boyun. Hazır buradayken hani diyorum ya, Türkiye'yi ağrılardan kurtaran doktor, canlı yayındasınız, star ekranındasınız ve lütfen varsa bir ağrınız sorun. Çünkü ben hakikaten seyircimi doktorlarla buluşturmaya bayılıyorum. Birinin yarasına merhem olabilirsek ne mutlu bize. İnşallah. Şimdi bir seyircimiz sormuş. Demiş ki D vitamini eksikliği bel ağrısı yapar mı Nur Hanım? Hocama sorar mısınız? Her gün bel ağrısıyla uyanıyorum. D vitamini eksikliği direkt bel ağrısı yapmaz. Ama belin iyileşmesinde katkısı vardır. Kalbin iyileşmesinde, beynin iyileşmesinde, elinizin iyileşmesinde, ekleminizin iyileşmesinde katkısı vardır. Ama hiçbir şey ortada yok. Sadece D vitamini eksikliğinden dolayı bel ağrısı olur mu? Hayır. Peki niye hocam böyle sabah yataktan kalkarken, bilmiyorum size de oluyor mu sevgili seyircilerimiz, böyle bel tutukluğuyla güne başlayanlar var mı? Bu neden olur? Bunun en belirgin sebebi, eğer romatizmal bir hastalığı yoksa, yatak. Uygun olmayan yatak maalesef. Nasıl anlayacağız hocam o uygun yatağı? Yani bunu ben de bizzat yaşadım. Yani bir yatak almıştık. Onda belimde böyle bir zorlanma hissediyordum sabahleyin. Hemen bunu fark ettim ve yatağı değiştirdim, düzeldi. Onu değişiklik yaptığınızda, mesela sert kanepede gidip yatsınlar, bir denesinler bir akşam. Orada daha iyiyse birkaç akşam denesinler. Onun sebebi o zaman yataktır. Evet. Onu belirtelim. Diğer türlü bel ağrısı zaten tendinitler, kas spazmları, fıtıklar, sabahleyin kalkıp bel ağrısı yapabilir zaten. Evet. Peki her bel fıtığı ameliyatlık mıdır? Şu an stüdyoda bir şeyler oluyor, hocam ona bakıyor. Her bel fıtığı ameliyatlık mıdır hocam? Bakın, bel fıtıklarının %2'si, hatta %98,5'una ameliyat gerekmez diyor zaten yayınlar. Biz de aynı kanaatteyiz. Şimdi siz bel fıtığı deyince, gece bana Instagram'dan bir ablamız Trabzon'dan mesaj yazdı ve eşine 1,5 ay önce mi o civarda bir ameliyat yapılmış. Fakat ameliyat sonrası fıtık tekrarlamış ve daha da büyük. Ve hastada düşük ayak gelişmiş. Videosunu da attı. Hemen dedim, hiç beklemeyin, acil ameliyat olun. Onlar olmak istemiyor ama acil ameliyat gerektiren durumlarda bekleyemeyiz. Evet. O yüzden ameliyat da her zaman kurtarıcı değil. Hep dedim ya daha önce size, ameliyat da yapan arkadaş olsa, ameliyat yaptıktan sonra hastaya proloterapi gibi bazı kök hücreleri yapsa, kombine tedaviler eklese, aslında hastaların sonradan fıtık tekrarlama ihtimalini azaltmış oluruz. Peki özellikle uyuşma ve karıncalanma olan sevgili seyircilerimizin temel bir sorusu var. Şunu soruyorlar. Uyuşma ve karıncalanma sadece ameliyatla mı geçer? Alacağımız tedbirler
uyuşma ve karıncalanmayı ortadan kaldırır mı? Şimdi ameliyat yaptığınızda hastanın bütün şikayetleri ortadan kalkar değil. Bel ve boyun fıtığı ile ilgili sormak istediğiniz ne varsa hocama iletin dedim. Bu arada çok da şey oldu, sorular da birbiri ardına geldi. Onları şimdi tek tek hocama ileteceğim. Dediniz ki bel ağrısında özellikle her bel fıtığı ameliyatlık değil. Aman ne olur, hani belim ağrıdı, doktora gittim. Eğer bir doktor ameliyatlık diyorsa galiba bunu birkaç doktora daha teyit ettirmek Teyit gerekli değil mi etmek hocam? lazım, evet. Aslında keşke hepsinde kurul kararı verilse ameliyatların ama öyle olmuyor. Peki bu bel fıtığı ile ilgili gelen sorular arasında bir seyircim diyor ki şeker hastalığım var, belimde de fıtık var ve ameliyat şart diyorlar. Hocamın ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebileceğini canlı yayında söylediniz. Mümkün mü diye sormuş. Mümkün olan var, mümkün olmayan var. Onu belirtelim. Yani mutlak şartsa ameliyat gerekir. Ben de öyle söylüyorum. Her doktor arkadaşımız aynı kriterleri koyup aslında aynı tecrübeyle ameliyat diyebilsek insanların kafası karışmayacak. Ama kafa karışıyor ama lütfen atsınlar bakayım, ameliyatlık değilse çözebiliriz. Ama ameliyatlık ise ameliyat değilse yani. Şimdi aslında ben hocamın en çok aslında bu yönünü çok seviyorum. Çünkü o kadar güzel ki diyor ki yani biz uzakta değiliz, yakınınızdayız. Canlı yayında sorabilirsiniz. Canlı yayın sonrasında doçent doktor Ahmet İnanır ne derler, filmlerini gönderebilirler Tabii. değil mi? Gönderiyorlar zaten, Bu bizim bakıyorum. için çok kıymetli hocam. Yani gerçekten böyle seyirciyle kurduğunuz kontak bizim için çok kıymetli. İşte çok teşekkür ediyorum programım adına. Trabzon'dan gönderen hastamız işte acil ameliyat demişler. Aslında acil ameliyatta beklememek gerekiyor. Doktor arkadaşımızın orada ikna etmesi lazım hastayı. Gecenin 12'sinde bana attı. Baktım videosuna, siz dedim acil ameliyat olun. Beklemeyin hiç. Şimdi acil ameliyat olunması gereken durumu da aslında sizden öğrenelim. Orada da önemli bir gelişme var. Evet. Yani hangi durumlar sizi acilen ameliyata götürür? 4 bulgu. 1. Düşük ayak gelişmişse, ani düşük ayak gelişmişse. 2. Apış arasında genital bölgede hissizlik. Üçüncüsü idrar kaçırma veya büyük abdest kaçırma. 4'ü varsa, gelişmişse, ani gelişmişse ameliyat şart. Acil hem de. Onun etkisi çok önemli, o yüzden acil diyorum. Diğerlerinde acil ameliyat gerekmeyen durumlarda biraz daha çoklu danışmak gerekir. Aysel Hanım'ın bir sorusu var. Nur Hanım, hocama sorar mısınız? 2 tane belimde fıtık olduğunu ve patladığını söylediler. Fizik tedavi gördüm ama fayda etmedi. Bacağıma da vuran bir ağrı var. Bunun için ne önerir? Evet, bacağa vuran ağrıları çok belirtiyorum. Yan kanalı çıkıyor fıtık, yan kanalı yakın çıkıyor, yan kanalı daraltıyor, ana kanalı daraltmıyor genel olarak. Buradan dolayı bacağında ağrı, uyuşma, karıncalanma olabilir, kuvvet kaybı olabilir. Burada birçok tedavi var. Yani hemen ameliyat değil. %100 kişiden 98'ine ameliyatsız çözüm var. Ama ikisine mecburi ameliyat diyoruz. Bunu belirteyim. Orada da ne yapmalı? İşte radyo frekans yapsak fıtık da 4 evre, diz kireçlenmesi gibi. 4 evre. Bunu unutmayalım. Bir ikinci radyo frekans, lazer veya ozon diskin içine yapıldığında evre 1-2'de etkili olur. Evre 3'te etkisi çok az. Evre 4'te etkisi hiç yok. Radyo frekans, lazer ve ozonun. Bunu belirteyim. O yüzden kombine tedavi her zaman önemli. Hangi yere hangi tedaviyi seçeceğiniz doktorun çok seçenekli bir doktor olması gerekiyor ki karar verebilsin. Ama sadece radyo frekansta gidiyor evre 3'e de radyo frekans yapıyor. Evre 4'e de yapıyor. Hasta etki görmüyor. O yüzden Az önce bir grafik vardı. Onu bir daha bir görebilir miyiz arkadaşlar? Çok önemli çünkü orada bakın hocam tam bize anlatsın. Bel fıtığındaki o ağrılar, hani Evet. Patlamış fıtık nasıl, dejenere olan hangisi? Şimdi Bir tık öncekiydi Oğuz. Tam böyle omurgayı gösteren. Çünkü bunları iyi bilirsek tabii doğru doktora başlık bu hocam. hastalarımız bir kere şunu belirtsinler doktor arkadaşımıza, bana görüntülü bilgi verin desinler. Evet. Yani neremde sorun veya ne tedavisi yapılıyor? Şu omurgada değil mi hocam? Bu omurgada mesela işte evet. dejener olmuş fıtık var, şişkin fıtık, bel fıtığı, incelmiş olan, patlamış olan, yani çeşitli şekilleri var aslında. Aynen 4 çeşit fıtık var. Bir de yerine göre de farklı. Lateralizasyon var. İşte şuraya çıktı, buraya çıktı, sağımda diyor ya
Hastanın aslında sağına çıkmış fıtık, soluna çıkmış fıtık veya omuriliğe yakın çıkmış fıtık. Bel bölgesinde omurilik yok, onu da belirteyim. Boyun bölgesinde omurilik var. Boyun fıtıkları o yüzden daha risklidir, daha korumaya muhtaçtır ve tedbirli yaşamaya daha da muhtaçtır. Ama bel, genişlemeli fıtık en çok görüyoruz. Patlamış fıtık gelsin, genişlemeli fıtık gelmesin. Daha mı tehlikeli? Genişlemeli Aynen, iyileştirmesi daha zordur genişlemeli fıtığı. Şikayetleri daha azdır hastanın ama patlamış fıtıkta biraz şiddetli ağrısı olabilir ama onu iyileştirmek 2 ayda erkeklerde, hanımlarda 3-4 ayda mümkün. Evet. Peki boyun ağrısı dediniz ya, pardon boyun fıtığı dediniz ya, beli oranla boyun fıtığı daha tehlikeli Evet. dediniz. Boyundaki her ağrı mutlaka ameliyatlık mıdır ve fıtık mıdır? Zaten bel gibi zaten. Boyunda da bütün ağrıların sebebi fıtık değil. Çok azı fıtık. Ama hep biz fıtık arıyoruz. Alışmışız. Hastalar da fıtığım var mı yok mu hep bunu arıyor. Ama fıtıktan daha şiddetli ağrı yapan nedenler var. Hem belde hem boyunda. Bunu belirtelim. Ama mutlak surette geçiştirme yapmasınlar. İş ilerledikten sonra ameliyat mecburi hale gelebiliyor. Peki boyun fıtığındaki tedavi yöntemlerinizde ameliyatsız olanlardaki en gelişmiş tedavi yöntemi hangisi? Aslında burada en gelişmiş tedavi yöntemi diye bir şey yok. Ameliyat bile en gelişmiş tedavi yöntemi değil. Çünkü komplikasyonları var. İdeal yöntem diyelim o zaman. Ha. Yani hastanın yüzünü güldürecek ideal Hastaya yöntem. göre ideal yöntem var. Bazı hastalarda radyo frekans yaparız, bazılarında lazer yaparız, bazılarında nokta atışı. Nokta atışının karşılığı eşittir kortizondur. Bunu belirteyim. Yani sinir köküne yapıyoruz, ağrıyı geçirmek üzere yapıyoruz. Fıtığı iyileştirmeye bir etkisi olmuyor maalesef. Mutlaka kombine tedavi yine nokta atışı da yapılsa kombine tedavi eklemek lazım. Yani siz tek tedavi yaptınız, hastanın kurtulma şansı 1 ise kombine yaptığınızda kurtulma şansı 7-8 oluyor. Katlıyor maalesef. O yüzden mutlaka her şeyi bilelim doktorlar olarak. Açığımız olmasın. Şunu da o tedaviyi de bilelim, bu tedaviyi de bilelim. Yani ben tek bir tedavinin ucundan tutup da hep bununla tedavi edeyim demek doğru değil. Bugün bir sürü beyin cerrahı arkadaşlarımız kombine tedaviye kaydılar. Çünkü makul ve akıllıca olanı bu. Evet. Yani hep söylüyoruz yayınlarımızda da tek çiçekle bahar gelmiyor. Evet. Bildiğiniz birçok yöntem Aynen. aslında o birçok hastalığın tedavisinde kombine bir şekilde yapıldığı zaman Tabii. yüz güldürüyor. Bunu da en iyi yapanlardan gerçekten ve konusunda uzman olanları biz burada canlı yayınımızda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi de doçent doktor Ahmet İnanır'dı ve gerçekten çok soru var. Bir soru daha cevaplar mıyız hocam? Tabii, buyurun. Çevremde ameliyat olup fıtık olan çok kişi var. Bunun nedeni ne diye, niye bunlardan faydalanmamış diye soruyor seyircimiz. Şöyle, hani gittiği doktor arkadaşlar diğer kombine tedavide çeşitlerini bilmiyordur. O kurslara bilmediği için. gitmemiştir, o yüzdendir. Bir de cerrahların ameliyata yatkınlığı var. Hep ya ağrı kesici vereyim, bir hafta sonra iyileşmezseniz gelin ameliyat yapayım. Veya diz için ağrı kesiciyi veriyor arkadaş. Yani hastanın yaşı 50 ise 60'ınızda ameliyat yaparız. O zamana kadar evre 4 olur zaten. Halbuki evre 4 oldurmayacak tedavileri orada hastaya 50 yaşındayken yapıver. Tabii. Hiç evre 4 olmasın. Proteze hiç gitmesin bu hasta. Bir de şunu asla kabul etmeyelim. İleri yaşta olabiliriz. Hani çocuklarımız falan bize derse ya anne baba artık senin yaşın belli. Hayır bunu kabul etmeyeceğiz artık. Özellikle ileri yaştaki büyüklerime sesleniyorum. Yaşınız kaç olursa olsun ağrısız yaşam mümkün. Tabii. Hocam çok soru var. Yine her zaman olduğu gibi vaktimiz çok dar ve cevaplayamadık hepsini. Yine sosyal medya hesabınızdan İnşallah, ben seyircilerim cevaplarım. sorarsa ve cevaplarsanız çok mutlu olurum. Cevaplıyorum zaten. Çok Evet. teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Ahmet İnanır sorularınızı bekliyor efendim. Sağlıklı günlerimiz olsun. Teşekkür ediyorum Ben hocam. teşekkür ederim. Sağ olun.